Bu doğaüstü korku filminde bir varlık insanların akıllarını ele geçiriyor ve onlarda bir süre konaklıyor. Konakçı olarak kullandığı insan uyanıkken sürekli korkunç halüsinasyonlar görüyor ve bu halüsinasyonlar sonunda hayatı zindana dönüyor ve sonunda intihar ediyor. Louis? Bu bir salgın. O kişi intihar ettikten sonra bu varlık başka birini konak olarak kullanmaya başlıyor. Bu anlattıklarım sürpriz bozan içermiyor. Zaten 2022'deki ilk Gülümse filmini seyredenler de bunu gayet iyi biliyorlar. Gülümse 2 de aynen bu çerçevede devam ediyor ama bu kez çok daha geniş kapsamlı, çok daha dehşet verici, korkunç, sert ve kanlı. Korkunç bir gülümseyen yüz düşündüğünüzde aklınıza Joker gelebilir. Her iki filmi de yazan ve yöneten Parker Finn aslında oldukça ilginç bir çıkış noktası yakalamış. Tiyatronun simgesi gülen yüz, ağlayan yüzü hatırlayın. Gülen yüz komediyi, ağlayan yüz trajediyi simgeler. Antik tiyatroda oyuncular duruma göre maskelerini değiştirirlermiş. Ya gülen yüz ya ağlayan yüz. Yönetmen aslında çok korkunç, insan hayatlarını trajediye çeviren bu varlıkla ilgili olarak bu zıtlığı iyi yakalamış. Düşünün ki çok korkunç bir şey başınıza geliyor ve siz gülüyorsunuz. Korkunç bir gülümseme bu ama gülüyorsunuz. Her iki filmi de seyrederken benim aklıma hep tiyatrodaki bu komedi trajedi zıtlığı geldi. Gülümse 2 birinciden çok daha geniş kapsamlı dedik. Bu filmin baş karakteri bir yıl önce Grammy ödülü kazanmış fakat aktör sevgilisiyle birlikte alkol ve uyuşturucu kullandıkları için bir trafik kazası geçirmişler. Adam ölmüş, kendisi de bir yıldır tedavi görüyor. Şimdi Sky Riley adlı bu karakter yeniden sahnelere dönüyor. Çok parlak bir biçimde. Plak şirketi ona milyonlarca dolar yatırım yapmış ve herkesin beklentisi çok yüksek. İşte bu noktada bu varlık onun aklına giriyor. Filmin en korkunç sahneleri de onun halüsinasyonlarından oluşuyor. Something really crazy is happening to me. I keep seeing this face everywhere. You witnessed a death. Now it's latched onto you. How do we stop it? We need to kill you first. What? Filmin hikayesi ve altta yatan doğaüstü entrikası aslında oldukça basit. Filmi 127 dakika dehşetle seyretmenizin esas nedeni işte bu halüsinasyonlar. Mekan ve ses tasarımları oldukça ürkütücü. Korku sahnelerinin yapısı sizin tüylerinizi diken diken ediyor. Tam bir korku seyirliği aslında. Başroldeki oyuncu Naomi Scott muhteşem. Düşünün ki bir şarkıcı olarak müthiş performanslara imza atıyor. Ama o performansları gerçekleştirirken işte bu halüsinasyonlar devreye giriyor. Zamanlaması çok iyi ayarlanmış korku bölümleri var. Zaten dev ekranda tümüyle sizi dehşete sürüklemek için çekilmiş bir film bile diyebiliriz. Hikayenin yapısı olağanüstü sürprizler içermese de görsel olarak oldukça sürprizlerle dolu. Başta da söylediğim gibi bu korku serisindeki esas sürpriz çok trajik olaylar gerçekleşirken yüzümüze korkunç bir gülümseme yerleştirmemiz. İnanın bu zıtlık insanın tüylerini diken diken ediyor. Temaları ve hikayesi itibariyle belki korku sinemasında çok önemli bir yere oturmuyor. Ama çıkış noktası ve korkuyu yönetme biçimiyle akıllarda kalan bir seri olacağı kesin.